şahsım ve ben. Şahsım ben Şeniz Suyunal. Efendim hoş geldiniz diyoruz. Bir süredir yoktuk. Bu arada sorular çok birikmiş arkadaşlar. Özellikle bu WhatsApp mesajlarına cevap vermeyen erkek. Video yapmıştım bununla ilgili. Kısa bir videoydu ve devam edeceğimi söylemiştim. Çok iyi niyetle yaptığınız o videonun haricinde bize neler önerirsiniz demişler. Sizin söylediğiniz iyi niyetle yapılmış o video diyorlar. Peki. Bir erkek neden WhatsApp mesajlarına cevap vermez? Aslında mesajlara neden cevap vermez diyelim ama artık SMS kullanmıyoruz. WhatsApp'la idare ediyoruz bu aralar. Veya WhatsApp muadili kullandığımız uygulamalar var. Bunlara neden cevap vermez? Peki iyi niyetli cevap verdim. Erkekler iki işi bir arada yapamaz dedim. Yani beyin yapıları böyle çalışıyor. Bir kadın yemek yapar, çocuğa bakar, aynı anda telefonla konuşur. Ama erkek bunu yapamıyor demiştim. Peki iyi niyetli olan bölümü bırakalım. Saygıyı hak etmelisiniz. Diyeceksiniz bunun saygıyla ne alakası var? Karşıdaki kişi sizi seviyor mu sevmiyor mu da bunu bir deney haline getiriyorsun. Dönmedi seni sevmiyor. Bu kadınlarda daha çok fazla var. Hezeyana dönüşüyor, panik yapıyorlar cevap vermediği zaman. Çünkü kadınlar biraz pamuklara sarılı büyüdükleri için, anne babaları tarafından büyütüldükleri için babasının pamuk prensesine neden cevap vermiyor erkek? Karşıdaki kişiye önce saygı duymalıyız. Bize saygı duyması için karşı tarafa saygı duymamız gerekiyor. Diyelim ki seni aldatıyor. Çevrim içi evet cevap vermiyor. Sen hemen böyle bakmak istiyorsun. Diyorsun ki hayatında biri var aslında ama siz diyorsunuz ki iki kişi bir arada yapamaz. Ben de diyorum ki o anda başka biriyle görüşüyor, sizinle görüşemez. Meşgulüm canım dese alınacaksın. Hiçbir şey yazmadığı zamanda alınıyorsun zaten. Fark eden bir şey yok. Kadınlar bu soruları çok soruyorlar. Aslında bu soruyu soran kişinin kendine güvensizliği vardır. Ve başkasıyla görüşüyor. Aslında seni aldatıyor dedi. Ne yapacaksın? Gerçekler ya. Görmek istediğim bu. Ne yapacaksın? Adamla kavga mı edeceksin? Bir arkadaşıma şöyle bir soru sordum. WhatsApp mesajlarına bir erkek neden cevap vermez dedi ki günaydın diyor. Cevap 5 dakika yazacağım ama diyor. Yani tam yazacağım. Günaydın canım sen ne yapıyorsun iyi misin falan. O fasıl orada bitecek. 5 dakika geçmeden arkasına sana bir soru sorduk. Sertleşme var. Devamı. Daha diyor parmağım mesaja dokundu. Bakıyorum iş büyüyecek. İşte sana bir soru sordum. Neden cevap vermiyorsun? Karşımdaki kişi bana diktatör gibi yaklaşıyor diyor. Karşımızdaki kişi evet saygı duymuyoruz. Yani o mesaja cevap vermesi lazım. Neden? Çünkü ben varım. Bakın sizin yerinizde çok alternatifler var. Adriana Lima bile aldatılmış. Yani öyle alternatifler var ki siz çok güzel olabilirsiniz. Ama sizin yerinizi alabilecek çok çirkin bir kadın da olabilir. Hiç anlamazsınız. Dersiniz ki bu kadar bir uçurum var ki tercih ettiği kişiyle gitti onu tercih etti. Gidip onu tercih edebilirsin yerinizde. Burada güzellik falan sökmüyor. Sizin yaptığınız tavırlar, sizin yaptığınız karşı tarafa tripler sizin tamamen alaşağı edilmenize sebebiyet veriyor. Başka biriyle de görüşebilir. Ama burada kişi kendine güvenli hareket ettiği zaman bayrağı siz alacaksınız elinize. Çünkü korkunuz yok. Günaydın yazdınız, karşı taraftan cevap gelmedi, yazmayacaksınız. Bu yazıya karşılık gelmedi diye değişik yazılar yazılıyormuş. O arkadaşım bana söylediydi, hakarete vardı demişti. Bu bir saygısızlık karşıdaki kişiye. Tam yazacak adam. Şşt, sen oradaki niye yazmıyorsun? Orada mısın? Öldün mü? Bunlar itici mesajlar olduğu için karşı tarafta mesaja cevap vermek istemiyor. Niye mesaja cevap vermiyorsun dese karşındaki kişi ezik görüyorum. Bir mesajıma karşılık nefes alıp vermeye başlayacak. Ben mesaj yazmazsam ölü. Hayatı benim bir mesajıma bağlı. Yaşam destek ünitesi benim bir mesajım sayesinde çalışıyor. Siz yaşamıyorsunuz, bir mesaja bağımlı yaşıyorsunuz. Yaşam destek ünitesine bağlı yaşıyorsunuz. O adamın vereceği cevaba göre sen yaşamını şekillendiriyorsun. O yazmadığı zaman sen bitiksin ya, bütün günün alt üst. Bir kere bunun üstesinden gelmeniz lazım. Kendine güvensizlikten kurtulmanız lazım. Direkt kendine güvensizliğin anahtarı oluyor. Yani turnusol kağıdı gibi. WhatsApp mesajları ezik mi değil mi onu ortaya çıkaran en büyük unsur. Ezik. Ezogelin. Ezogelin. WhatsApp mesajlarına neden cevap vermez?
Soru. Ya vermiyor adam işte. Sosyal deney gibi düşün. Senin ne zayıf noktan varsa ona basarlar. Her zaman böyledir. Bunu kasıtlı yapıyor demiyorum. Veya kasıtlı yapıyor. Tahammüden seni öldürmeye hazmetmiş o zaman. Ay nereden geliyor aklıma böyle şeyler ya. Burada ne yapmanız lazım? Mesaj attın. Veya sen niye mesaj atıyorsun? Bırak adam atsın. Sen bekliyorsun. Mesaj atsın. Başkasıyla görüşüyor. Tamam başkasıyla görüşüyor. Ne yapacaksın? Tamam diyelim ki biriyle görüşüyor. İlla bunun kadın olması veya kadınsa da sevgilisi olması gerekmiyor. Tamam diyelim ki seni aldatıyor. Ne yapacaksın? Bu bir mesajla mı ortaya çıkaracaksın? O şüpheyle mi yaşayacaksın? Karşına al konuş. En güzel şey iletişimdir. Söylersin. Karşınızdaki kişiyle önce iletişim kurmayı öğrenin. Siz ne yapıyorsunuz? Trip atıyorsunuz. Bana mesaj atmadı. Ben de telefonlarına bakmıyorum falan. Bu böyle karşılıklı sürüp gidiyor. İletişimsizlik, trip atmak size hiçbir fayda getirmez. İletişim kurmaya çalışın. Bakın deyin ki ben mesaj atıyorum hayat ama düzgün bir üslupla. Merak ettim seni. Meşguldüm, toplantıdaydım. O anda biriyle görüşüyordum. Genelde biliyorsunuz artık WhatsApp mesajlarında dosyalar yollanabiliyor, görüşmeler. Messenger'da olabilir bu. Bu kadar alınmak zayıf bir karakteriniz olduğunu gösteriyor. Önce bu görüntüyü silmeniz lazım. Ya bana mesaj atmadı, beni sevmiyor, sevmiyor. Sevilmeme duygusuna yol açıyor. Kendine güvensizliğe yol açıyor. Korkuyorsunuz. Kaybetme korkusuna giriyor. Soruyu soran zaten kaybetme korkusuyla soruyor. Sorularıma neden cevap vermiyor? Cevap vermiyor. Çünkü beni sevmiyor. Artık benden hoşlanmıyor. Soruyu soran kişi önce kendine güvensizliğini atması lazım. Pamuk ipliğine bağlıysa ilişki yürümesin zaten. Bir mesaja bağlıysa yürümesin zaten.